Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere puf puf kabaran, hiç yağ çekmeyen nefis bir pişi tarifiyle geldim. Çay demleninceye kadar hazır hale getirebileceğiniz bu tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına başlamak istiyorum. Yoğurma kasemize 2 adet oda sıcaklığındaki yumurtayı alalım. Üzerine hafif ılık olan 1 su bardağı sütü ilave edelim. Ve son olarak üzerine 1 silme tatlı kaşığı kadar tuzu da ekleyerek bu malzemeleri güzelce karıştıralım. Kullanmış olduğum su bardağının ölçüsü her zaman olduğu gibi klasik su bardaklarından, yani 200 mililitre. Bu malzemelerin ılık olması önemli. Buzdolabından çıkar çıkmaz kullanmamanızı öneririm. Oda sıcaklığına erişmiş olsun. 4 su bardağı unu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurumuzu yoğuracağız. Unu kademeli bir şekilde ekleyeceğiz. Bir miktar unu ekledikten sonra üzerine 1 paket hamur kabartma tozunu ekliyorum ve karıştırıyorum. Bu tarifi bir tane yumurtayla da hazırlayabilirsiniz tabii ki. Yalnız 2 tane yumurtayla yaptığınızda çok daha puf puf, çok daha güzel kabarıyor. Puf puf oluyor ve çok güzel kabarıyor. Sizin kendi tercihinize kalmış. Dilerseniz 1, dilerseniz 2 yumurtayla hazırlayabilirsiniz. Güzelce karıştırdıktan sonra artan unu yine kontrollü bir şekilde eklemeye devam ediyorum. Yoğurmadan önce hamurun biraz kıvam almasını sağlıyorum. Sonrasında elimle yoğurma işlemine geçeceğim. Spatulanın hamurdan ayrılması için biraz unla elimle şöyle bir ovalıyorum. Spatula temizleniyor. Sonrasında da hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamurum toparlandıktan sonra pürüzsüz bir hal alıncaya kadar birkaç dakika boyunca yoğurmaya devam ediyorum. Yumuşak bir hamur olmalı. Kesinlikle sert bir hamur yoğurmayın. Kullanılan un miktarı değişkenlik gösterebilir çünkü. Ben 4 su bardağı unla istediğim kıvamı elde ettim. Fakat bu miktar sizde değişkenlik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde un ekledikten sonra hamurumuzu yoğurduktan sonra bu şekilde pürüzsüz bir hal alsın. Hamurumun kıvamı gayet güzel oldu. Yumuşak dokulu bir hamur. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Artık şekil verme işlemine geçebiliriz. Tezgahı biraz unluyorum daha rahat açabilmem için. Unlamazsam tezgaha yapışacak çünkü. Çok da fazla una bulamayın çünkü kızartırken bu sefer üzerinde unlar kalırsa yağın dibine unlar çöküyor, yanıyor unlar. Hoş olmuyor, lezzetini de etkiliyor bence. Fazla ununu diğer tarafa attım ve üzerinde kalan unla hamurumu açtım merdane yardımıyla. Oklavayla da açabilirsiniz. Bu aşamada çok fazla inceltmenize gerek yok. Yarım santim kalınlığına gelinceye kadar açmanız yeterli olacaktır. Rahat bir şekilde açılan bir hamur zaten. İçerisinde yumurta olduğu için şekil alması çok kolay oluyor bu tarz hamurların. Kenarlarını şöyle bir elimle düzelttikten sonra her yerini eşit kalınlığa getirdikten sonra artık keseceğim. Dilediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ben ruletle şöyle uzun formda kesmeyi tercih ettim. Bu şekilde yemeği benim oğlum daha çok seviyor. Uzun bir şekilde tutarak bala, reçele bandırmak daha kolay oluyor. Dilerseniz siz bardakla ya da hamur kesme aparatlarıyla şekilli bir şekilde de kesebilirsiniz tabii ki. Ya da direkt bıçakla kare şeklinde de hazırlayabilirsiniz. Klasik pişide olduğu gibi. Ben bu şekilde uzun formda hazırlamayı tercih ettim belirttiğim gibi. Artık kızartma işlemine geçebiliriz. Diğer tarafta geniş bir tavaya bol miktarda sıvı yağ alarak kızdırmıştım. Kızgın yağ hamurları alıyorum. Hamurumuz kesinlikle kızgın olsun ve kesinlikle altı kısık ateşte olmasın. Kısık ateşte olursa çünkü hamurumuz yağı çekecektir. Yükseğin bir tık altında olabilir. Çok yüksek ateşte de olursa hemen dışı yanabilir. Aşırı yüksek ateşte pişirmenize gerek yok. Fakat kesinlikle kısık ateşte de olmasın belirttiğim gibi. Kısa sürede zaten puf puf kabarıyorlar gördüğünüz gibi. İçerisindeki yumurta sayesinde çok güzel bir şekilde kabaran bir pişi oluyor.
Sonra ters çevirerek diğer tarafını da kızartıyorum. Bol yağda kızartmanızı öneririm. Çünkü az miktarda yağ olursa bu şekilde her tarafı eşit şekilde pişmeyecektir. Bu yağı sonrasında tabii ki atmıyoruz. Ben pişi yaptığım, bu tarz hamur işi yaptığım yağları soğuduktan sonra ayrı bir kavanoza alıyorum. Tekrar kullanacağım zaman tavaya alıyorum. O yağla tekrar kızartıyorum. Başında da belirttiğim gibi çay demleninceye kadar hazır hale gelen bir tarif. Bekleme süresi yok, mayalama derdi yok. Direkt hamurumuzu yoğuruyoruz, açıyoruz ve kızartıyoruz. Gerçekten yapımı oldukça pratik oluyor. İçerisinde yumurta olduğu için diğer mayalı pişilere göre besin değeri daha yüksek oluyor. Tabii ki hamur işinin ve kızartmanın zararlarını göz ardı edemeyiz. Ama diğerleriyle kıyasladığımda bana bu daha sağlıklı geliyor açıkçası. İçerisinde 2 adet yumurta olduğu için diğer mayalılara göre daha makul geliyor açıkçası. Diğer hamurları da aynı şekilde kızartmaya devam ediyorum. İkinci tavayı kızartırken yağım daha da kızgın olduğu için daha güzel kabarıyor gördüğünüz gibi. Çok güzel bir şekilde kabardı. Hatta çevirirken zorlanıyorum diğer taraflarını pişirirken. Gerçekten çok iştah açıcı görünüyor. Kızaranları havlu kağıt serdiğim bir tabağa alıyorum. Yine çok hafif yağ olursa da onu çekmesi için kesinlikle bunu da başında belirttim. Böyle çok fazla yağ çekmiyor. Hatta hiç çekmiyor diyebilirim. Yağ başta koyduğum şekilde tavada duruyor zaten görüyorsunuz. Her ihtimale karşılık ben yine de havlu kağıt serdiğim bir tabağa alıyorum. Sonrasında servis tabağına geri alıyorum. Şöyle yakından sizlere dokusunu da göstermek istiyorum. Puf puf. İçerisi de bu şekilde. Lezzeti de şahane oluyor. Kahvaltıya, 5 çaylarınıza pratik ne yapabilirim diye düşünenler bu tarifi bir defa denesinler. Ben bir defa denediğiniz takdirde sürekli yapmak isteyeceğinizi düşünüyorum. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.